Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün takı yapmak için görmüş olduğunuz aparatları, rondül aparatları diyebiliriz bunlara. Aparatları yapacağız. Daha sonra da bunları kullanarak bir kolye yapımına geçeceğiz. Öncelikle aparatı yapmakla başlayalım. 50-60 santimetrelik misilimizin iki ucuna birer iğne takıyoruz. Burada kullandığımız malzemeler kum boncuk, 4 numaralı kristal boncuk ve altında kullanacağım plastik pirinç boncukları var. Bu boncukların yerine başka boncuk da kullanabilirsiniz. Altta kaldıkları için de gözükmüyorlar. Öncelikle iğneme 4 tane boncuk alarak başlıyorum. Bunu misinemin ortasına kadar götürdükten sonra çaprazlıyorum arkadaşlar. Şimdi iğnemin bir tarafına 2 tane, bir tarafına bir tane boncuklardan alacağım. Ve 2 tane aldığım tarafa çaprazlayarak giriyorum. Devam ediyorum. Gene iğnenin bir tarafına 2 tane, bir tarafına bir tane boncuk alıp tekrar çaprazlıyorum. Burada 15 tane boncuk bize yetiyor. 15 tane boncukla beşli bir kristal kolye aparatımız olacak. Şimdi bunları birleştireceğim. Onun için şurada kalan iki tarafta kalan boncukları dolduruyorum. Bu boncuktan bu tarafa diğer taraftan da aynı boncuğun içinden öbür tarafa geçerek bunları da çaprazlamış oluyorum. Yuvarlağımız oluştu. Şimdi tek iğne kullanarak devam edebilirim. Uzun tarafını alacağım. Böyle devam edeceğim. Bir boncuk ileri geçeceğim. Daha sonra şu aralara, yandaki aralara birer tane kum boncuk dolduracağım. Her araya gelmek üzere bir tane kum boncuk. Daha sonra bu kum boncuklara kristaller yerleşecek. Şu anda temelini atmış oluyoruz. Her araya bir kum boncuk. Bu taraf tamamlandı. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Karşı tarafta da bir ileri giderek
Yine aralara birer kum boncuk yerleştiriyorum. Bu kum boncukların içinden birer defa daha geçeceğiz. O yüzden iğneden rahat geçen kum boncukları seçmem gerekiyor arkadaşlar. Son kum boncuğu attım. Daha önce ipin yanına ulaştım. Burada iki misliği birleştirerek sağlamlaştırıyorum. Daha sonra fazlalıkları yürüterek keseceğim. Ama şimdi öncelikle elimdeki iğnenin boncuklarını takacağım. Şimdi bu aşamada kristallerden 4 numara kristal kullanıyoruz. Bir tane alıyorum. Bir tane kum boncuk. Bir tane daha kristal alıyorum. Çaprazdaki kum boncuğun içinden geçiyorum. Tekrar aynı şekilde bir tane kristal, bir tane kum boncuk, bir tane kristal alıyorum. Yine demin çıktığım kum boncuğa göre çaprazdaki kum boncuğun içinden geçiyorum. Tekrarlıyorum. Bir tane kristal, bir tane kum boncuk, bir tane kristal, çıktığım boncuğun çaprazındaki boncuğun içinden geçiyorum. Aynı işleme tekrar devam ediyorum. Ta ki elimdeki tüm boşluklar doluncaya kadar. Yine çaprazdaki boncuğun içinden geçiyorum. Yine iki tane kristal, bir kum boncuk aldım. Tekrar çaprazdan geçtim. Tüm çaprazlarda bir kristal, bir kum boncuk, bir kristal var. Şimdi aralara birer tane daha kristal atacağım. Sadece bir kristal atıyorum. Alıyorum. Tepedeki kum boncuğun içinden geçiyorum. Sonra bir kristal daha alıp çaprazdaki kum boncuğun içine giriyorum. Gördüğünüz gibi çiçek çiçek motif oluşmaya başladı. Bir kristal alacağım. Tepedeki kum boncuğun içinden geçeceğim. Bir kristal daha alıp çaprazdaki kum boncuğun içinden geçeceğim arkadaşlar. Aynı işlem tepedeki kum boncuğun içinden bir kristal daha alıp çaprazdaki
kum boncuğun içinden bir kristal alıyorum. Tepedeki kum boncuğun içinden bir kristal alıp çaprazdaki kum boncuğun içinden geçiyorum. Bir kristal alıp tepedeki kum boncuğun içinden son kristalimizi alıyoruz. Çaprazdaki kum boncuğun içinden geçiyorum. Böylece beşli rondülümüz hazırlandı. Şimdi düğüm atıp biraz daha yürüteceğim. Ve misinamı keseceğim arkadaşlar. Zorlandığınız yerde başka bir yerden geçebilirsiniz. Bazen boncuklar 2-3 kere içinden geçmeye müsait olmuyor. Burada düğümü yapıyorum. Yürüterek başka yerde kesiyorum. Aynı şekilde diğer iğnemin de yürütmesini yapalım. Zaten onda bir düğüm vardı. Onu da şu tepeden çıkartmış oldum. Ve kesiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rondülümüz de hazır. Şimdi bunları kullanarak bir kolye yapma çalışalım. Aparatları yaparak işimizin zor kısmını yaptık. Şimdi diğer malzemelerde benim kullanacağım bu malzemelerle siz istediğiniz gibi farklı bir şekilde de kullanabilirsiniz. İnci boncuk, normal cam boncuk, iri bronz boncuklar ve diğer yan malzemeler, halkalar, kapama aparatı ve papağanlarla çelik tel kullanarak bir kolye yapmak istiyorum. Ona uygun da tabi zincirlerimiz var. Önce şu malzememizi telimize alıyorum. Sonra bir tane cam boncuk, bir tane inci, bir tane cam boncuk, bir tane inci, bir tane cam boncuk aldıktan sonra bir inci daha alıyorum ve hazırlamış olduğumuz aparatlardan bir tanesini, yalnız bunun ortası çok geniş olduğu için bir tane içine boncuk koyuyorum ki oynama yapmasın, sağa sola gitmesin diye. Aparatımızın bir tanesini koyduk. Şimdi tekrar bir inci, bir tane boncuk, cam boncuk, buraya bir tane roz boncuk koymak istiyorum. Simetri olsun diye bir tane daha cam boncuk ve bir tane inci boncukla devam ediyorum. Sonra yaptığımız aparattan bir tane daha koyacağım. Tabi ortasına yine boncuk koyarak tekrar inci, cam boncuk
bronz boncuk, cam boncuk ve inci şeklinde gidiyorum. Şimdi aparatımızdan bir tane daha buraya yerleştireceğim. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir tane inci, cam boncuk, bronz boncuk, cam boncuk, inci, bir aparat daha koyalım. Kolye boyumuz için yeterli olacak. Bir inci, cam boncuk, bir tane bronz boncuk koyuyorum. Sonra bir cam boncuk daha ve inci şeklinde gidiyor. Buraya bir aparat daha koyduktan sonra artık bitiş için şu aparattan sonrasını tamamlıyorum. Birinci, bir tane cam boncuk, birinci, bir cam boncuk, birinci, bir cam boncuktan sonra şu uzun aparatımızı takıyorum. Bundan sonraki aşamada artık kapama aparatlarımızı kullanarak kolyeyi tamamlamaya geldi sıra. Buraya bir tane bit yerleştirdim. Kapama aparatın içine yerleştiriyorum ve sıkıyorum. Halkamla beraber bir tane papağanı alıyorum. Bu tarafını bitirmiş oldum. Diğer tarafını da kapatacağım. Eğer kolyemin boyunun yeterli olmadığını düşünürsem zincirle takviye edeceğim. Ama bu boy yeterli gibi gözüküyor. Burayı kapatıp bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi papağanımızı taktık. Biraz zincir ilavesi yaparak kolyemizi tamamladık. Yapmış olduğumuz aparatlarla oluşturduğumuz böyle bir kolye oldu. Siz kendi zevkinizle daha farklı tasarımlar yapıp değişik ürünler meydana getirebilirsiniz. Önemli olan bu rondül aparatı yapmak. Gerisi çok basit, çok kolay. Herkese iyi günler diler. Hoşça kalın derim.